Arkadaşlar günaydınlar, selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir, sağlığınız yerindedir. Ben birazcık uykuluyum. Sabah erken kalktım çünkü trenimiz var arkadaşlar, yolculuğumuz var. Semerkant'a gidiyoruz. Şimdi tren bileti alma sürecini falan da anlatacağım. Hızlıdan bir sıraya gireyim de trenimizi kaçırmayalım. Kontrol vesaire olacak galiba. Çanta kontrolü. Semerkant'ı gezeceğiz arkadaşlar bu videoda. Detayları, bilgileri ufak ufak sizlerle paylaşacağım. Sponsorumuz Aura Sebilon Uni'ye teşekkür edelim. Hızlı bir şekilde gara girelim, trenimize binelim ve yolculuğumuz başlasın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Acayip bir kalabalık vardı ya. Kontrolden geçtik. İstasyona hızlı bir şekilde girdik. Aha bakın bu da hızlı tren. Biletlere birazcık erken bakarsanız, şanslıysanız hızlı trene de yer bulabilirsiniz. Biz ne yazık ki bulamadık. Semerkant buradan kaç saat uzaklıkta? Şimdi biz 8.37'de bineceğiz. 11.46 varış gözüküyor. İnternetten aldık biz bileti. İnternet sitesinden ben aşağı bırakıyorum. Girip biletinizi alabilirsiniz. QR kod olarak zaten gönderiyor size. Dermansız dertlerimi sustum, olmadı diyemedim, bağladılar kolumu. Ah bu Karadeniz, sevdurdu kavuşturmadı. Güzel bir yolculuğun ardından Semerkant'a ulaştık arkadaşlar. Şehre gelir gelmez hemen otelimize yerleştik, eşyalarımızı bıraktık. Birazcık da dinlendik ve artık gezmeye başlayabiliriz. Amitant Otel diye bir yerde konaklayacağız. 2 gece konaklayacağız Semerkant'ta. Geceliği 90 dolar arkadaşlar. Gayet güzel bir otele benziyor. Yani yorumlarına da baktık, puanına da baktık. Gayet güzel bir yere benziyor. Buraya gelecek olanlar seçenek olarak düşünebilir. Farklı seçenekleri de değerlendirebilirsiniz. Hemen oradan çıktık ve artık şehri gezmeye başlayabiliriz. Çok da vakit kaybetmek istemedik. Şu an Özbekistan dendiği zaman akla gelen belki de ilk yer. Ülkenin simgesi diyebilirim. Şehrin simgesi diyebilirim arkadaşlar. Registan Meydanı'ndayız. Karşımızda birbirinden görkemli 3 tane medrese var. Ulubey Medresesi'ni görüyorsunuz. Hemen karşımızda Tillakari Medresesi var. Sağ tarafımızda kalan da Şirdor Medresesi. Umarım isimlerini doğru telaffuz ediyorumdur. Ben şu arka tarafta, şu çaprazda ağaçları görüyorsunuz değil mi? Birkaç gece orada çadır atıp parkta kalıp buranın dokusunu gece böyle tek başıma hissettiğim de olmuştu 5 sene önce gezdiğimde. İnanılmaz bir anıydı, inanılmaz bir hatıraydı benim için. O zamanlar çok fazla abonem yoktu. Videolarım da çok az izleniyordu doğal olarak. Çok değişik hikayeler yaşadım burada. Semerkant özel yerlerden bir tanesidir benim için. Registan'ı gezmeden önce Semerkant hakkında birkaç bilgi vereyim sizlere dostlar. Burası Özbekistan'ın en önemli şehirlerinden bir tanesi. Tarihi dokusuyla, geçmişi yansıttığı dokusuyla bugün turistlerin oldukça fazla ilgisini çeken bir yer. Tarihi İpek Yolu'nun en önemli noktalarından bir tanesiymiş burası ve Timur İmparatorluğu'nun eski başkenti, Mavi Şehir olarak geçiyor arkadaşlar. Hatta UNESCO'da Dünya Mirası listesine almış burayı. Asya'nın incisi Doğu Babil lakaplarını takmış buraya. Yani önemli bir şehirdeyiz. Tarihi dokuyu çok net hissettiğimiz bir şehirdeyiz. Şehrin tarihi M.Ö. 6. yüzyıla dayanıyor. Persler kurmuş bu şehri. Daha sonrasında yüzyıllar içerisinde farklı büyük imparatorluklar, devletler burada hüküm sürmüş arkadaşlar ama en şaşalı dönemini Timur İmparatorluğu döneminde geçiriyor Semerkant ve tabi İpek Yolu'nun en önemli noktalarından bir tanesi olduğu için buraya ayrı bir önem gösterilmiş. Yani bugün açık hava müzesi gibi olmasının en büyük sebebi İpek Yolu'nun önemli noktalarından bir tanesi olması. Şimdi İpek Yolu dediğim zaman herkesin aklında bir şeyler canlanıyor. Yani bir harita canlanıyor. Geçtiği noktaları az çok biliyoruz. Birçok yerde işitmişizdir. İpek Yolu'nu şöyle anlatayım ben kısa. Çin'den başlayarak Anadolu ve Akdeniz'e kadar uzanan, hatta oranın aracılığıyla Avrupa'ya, Kızıldeniz'e, Kızıldeniz'in aracılığıyla Afrika'ya kadar uzanan bir ticaret yolu arkadaşlar. O dönemin en önemli ve kıymetli malı ipek olduğu için İpek Yolu demişler arkadaşlar. Ama sadece bir ticaret yolu olarak düşünmeyin. Kültürlerin paylaşıldığı bir rota gibi düşünün. Yani bu rota üzerinde birçok ticaret dönüyor. Ama bu ticareti yapan insanlar farklı lokasyonlardan geldikleri için bulunduğu lokasyonun, yerin kültürünü alıyor. Kendi kültürünü getiriyor. Dili paylaşıyor, inancı paylaşıyor. Farklı milletlerin aslında kaynaşması, medeniyetlerin kaynaşması diyebiliriz İpek Yolu için. O yüzden oldukça önemli arkadaşlar. Yani bugün Semerkant bu kadar meşhursa, bu kadar tarihi yapı varsa, birazdan Registan'ı da gezeceğiz. Bu kadar önemliyse bunun sebebi aslında İpek Yolu diyebiliriz. Yani bu konuda hemfikir olabiliriz dostlar. Registan'a girmek için buradan bilet almamız gerekiyor. Hemen biletimizi alalım, gezmeye başlayalım. Nasılsın? Yaşlı mısın? Hoş geldin. Sağ ol, hoş buldum. Teşekkür ederim.
İsminiz Dilnoza'ydı. Dilnoza. Bir anlamı var mı? Hı. Şöyle ben tutayım, ikimizin sesini de alsın. tamam. Çünkü bir tane kulaklığım Tamam. şey var, mikrofonum var. Dilnoza bu Farsça. Farsça. Dil bu kalp. Hı hı. Noza güzel kalpli kız anlatıyor. Güzel kalpli kız anlamında. Tamam. Siz iyisiniz. İyi. Yaşlısınız. Teşekkür, hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Siz Arkadaşlar Özbekçe konuşuyor musunuz? biraz anlıyorum yani. Dil Türkçe ile İstanbul Türkçesiyle biraz okşuyor ya. Biraz anlıyorum ama yavaş konuşmanız lazım. Tamam. Biraz da bildiğim kelimeler olursa anlarım. Dostlar içeriye girerken bilet aldım 100.000 som. Buradan rehber tutmak istiyorsanız Türkçe bilen rehberler de var değil mi Var, burada? var. Yani bizim İstanbul Türkçesini bilen rehberler de var. 300.000 som. Burada hemen arka tarafta parayı ödüyorsunuz ve gezmeye başlıyoruz. Şu an biz Registan Meydanı'nın tarihi meydanın ortasındayız değil mi? Registan Meydanı'na hoş geldiniz. Hoş buldum, sağ olun. Registan bu eski şehrin merkezi. Reg bu kum, İstan bu meydan. Registan kumlu meydan. Kumlu meydan. Önce burada büyük nehir varmış, Arziz Nehri varmış. Nehir kummuş, ondan kum kalmış. Şimdi Registan Meydanı'nda bizde 3 bina var. Bu hepsi 3 eğitim medreseleri gibi çalışmış önce. En eski medrese bu Ulubey Medresesi. 15. yüzyılda çok hızlı 3 sene içinde Amir Timur torunu Ulubek tarafından yapılmış. 200 sene sonra 17. yüzyılda Samarkand valisi Yalangtuş Bahodir tarafından ikinci medrese yapılmış. Şirdar Medresesi. Şirdar bu Arslanlı Medrese. Beyaz hayvan bilgi, caylan gibi. Arslanlı kaplan bu öğrenci. Öğrenci bilgini yese geleceği güneş gibi parlak olacak. Öyle bir efsane var. En sonrası bizde Tillakari Medresesi yapılmış. Ön sene sonra 17. yüzyılda Samarkand valisi Yalangtuş Bahodir tarafından yapılmış. Öyle. İçeride böyle dükkanlar var, hatırlıyorum ben buraları. Şimdi içinde çok güzel avlusu var. Medrese 2 katlı 55 odası var. Şimdi içindeki dükkanlar önce öğrenciler odası gibi çalışmış. Bir oda 2 kişilik. 2 öğrenciye bir hoca gelmiş, ders vermiş. Baksanız odalar kapısı çok küçük. Her insan girişten önce ihtiram yapsın. Ha şöyle eğiliyor değil mi? Eğiliyor. Saygıdan kaynaklı o. Çünkü baksanız kapılar üstünde farklı Al-Buhari hadisleri yazılmış. Hadisler, şurada hadisler yazıyor. Farklı hadisler yazılmış. O hadislere hürmetle giriş Anladım. lazım. Burada hadis yazılmış. İnsan ölümden önce kötü yaptıkları için tavba yapsa olur. Tavbası ölümden sonraya kalsa çok geç olur. Öyle hadis yazılmış bu kapıda. Bu odalarda kalıyorlarmış. Şimdi burada 2 kişi kalıyormuş orada zamanda. Bu odamız 2 katlı. Birinci katta 2 kişi ders yapmış. İkinci katta yatmışlar. Üst katta yatmışlar. Önce burada merdivenler varmış. Şimdi merdivenlere gitti. 2 katlı, anladım. Birinde yatıyorlar, diğerinde ders Ders yapıyorlar. Binamız merkezinde drenaj var. Kar, yağmur yağsa su gidiyor. Nereye gidiyor kimse bilmez. 600 seneki çalışıyor. Zaten birazcık eğim var oraya doğru. Su belli Açmışlar, akıyor. bakmışlar ne var? Kum var tamam sadece hiçbir şey yok. Kuma gidiyor mu? Önce burada ben size söyledim nehir varmış. Evet. Nehirden çıkıyor mu kimse bilmiyor ama haliki çalışıyor. Baksanız bizim binalarda 3 renk çok var. Mavi, yeşil, beyaz. Mavi renk bu bizde hayat remzi gibi. Yeşil renk bu cennet remzi gibi. Beyaz renk bu temizlik remzi. O yüzden burada 3 İslami renkler çok var. Sen Türkiye'ye de gittin. Çok. Seviyor çok musun defa. Türkiye'yi? Çok seviyorum. Ben İstanbul'a tek gittim ama başka şehirlere gitmedim. O yüzden bu sene yazda biz tur yapacağız. Antalya, Kapadokya, Pamukkale istiyorum. Ama ben tek İstanbul'a gittim. Sevdin mi peki İstanbul'u? Çok sevdim. Burası çok güzel. En çok nereyi merak İnsanları ediyorsun çok peki? güzel, ha? Gitmediğin yerlerden en çok nereyi merak ediyorsun? Bana Üsküdar çok yaktı. Üsküdar sevdin. Üsküdar. Yaktı dediğin sevdin. Sevdim. Çünkü orada Mehrimah Sultan Camisi var. Evet. Onu beğendim. Sonra sizin Cumhurbaşkanınız Büyük Ulu Cami yaptı. Camlıca. Evet, Orası çok Çamlıca. güzel. Biliyor musun? İstanbul'a gittiğin zaman oranın tarihini rehberlerden mi dinliyor yoksa sen kendin Yok, de araştırıp biliyorsun? Kendim araştırdım. Çünkü rehberler fiyatı çok pahalı sizde. O yüzden kendim.
Şimdi bu meydandaki en son medrese Tillakari Medresesi, 3. medrese. Ulug'bek zamanında bu medrese yerinde karvansaray varmış. Çünkü burada büyük pazar varmış merkezde. Çok insanlar buraya gelmişler. Çünkü Semerkant Büyük İpek Yolu zamanında merkezi şehir. Burada karvansaray varmış. Karvansaray depremde gitmiş. Sonra bu medrese karvansaray yerinde yapılmış. 1970'te Semerkant'ın 2500 yıllık olmuş. O yüzden burada çok restorasyon yapılmıştı. Bu mavi kubbanı yapmışlar. Kubbaya baksanız kubba gibi ama normalde bu düz. Bu sadece zigzagdan sonrası düz ama kubba gibi 3 boyutlu resim. İllüzyon burada. Büyük yapraklar küçük yapılmış. O yüzden yuvarlak gibi görünüyor ama normalde düz. Ben size söyledim mavi kubba. Şurası mı? Mavi kubba sonra bunun üstünde yapılmış. Şu an baktığımız yer burası. Bakın arkadaşlar dümdüz üstü. Ama ben de kubbe zannediyordum burayı ya. Zigzagdan sonrası düz. Zigzagdan önce çıkartma stalaktit mukarnasları var. Mukarnaslar burada ses için yapılmış. İmam konuşsa sesli çıksın söylemişler. Herkes her yere dağılsın. Mukarnas sizde Mimar Sinan inşaatlarda çok var. Neden? Bizde İslami inşaatlar hepsi de öyle stalaktitler var. Çünkü Peygamberimiz ilk defa namazını mağarada yapmış. Dağda biliyorsunuz. Mağara içinde normalde öyle çıkartma stalaktitler var. Ondan sonra stalaktitler İslami binalar hepsi de var. Neden öyle stalaktitler yapmışlar? Biz Allah'tan ne istemesek elimizni öyle açıyoruz. Bu bizim elimiz gibi. Çıkartma stalaktitler bizim parmaklar gibi. Aynı şekilde yani. Biz dua ederken elimizi öyle açtığımız için o şekilde yapmışlar. Aslında o da sesi bir yandan bütün caminin içindeki kısmı dağıtıyor. Yerdeki taşlar hepsi gerçek. 17. yüzyılda Pamir Dağı'dan getirmişler. Siz biliyorsunuz bizde Özbekistan, Tacikistan sınırı buradan 40 kilometre yakın. O yüzden Tacikistan dağlardan getirmişler. Hayvanları da taşmışlar. El işi yapıyorlar. Pirinç bu. Pirinç. Pirinç. İşlemesi daha kolay oluyor değil mi pirincin? Bir tabak, küçük tabaka 10 gün, 8 gün gibi çalışıyorlar. Kaç yaşında peki böyle genç kardeşlerim eğitim almaya başlıyor? 3 sene içinde bunu öğreniyorlar. 3 senede öğreniyorlar. Çamba bu 11 yaşında gelmişti. 3 senede öğrendi. Şimdi büyük master oldu. Sen kaç senedir yapıyorsun? Ben 20 yaşta başlayan 14 yıldan beri ben işleyemem bunda. Yaptığın bir eseri gösterebilir misin bize? Bunda 70-80% ben işlerim. 70-80 faiz sen Ben işledin. işlerim böyle. Bunu mesela sen başladın, başkası bitirebiliyor mu? Yoksa sadece sen mi bitiriyorsun? Yok. Bunu birinci bu forması yasaladi. Aha. Ben çizip uyup tüketimen. Menden ketin bu Resim bu verir, yapısı renk bu. veriyor. Renk verir. Tamam, rengi başkası veriyor. Bu bir tanesi için 3 usta işliyor. 3 usta işliyor bir tanesi için. Ortak çalışıyorlar 3 yani. kişi çalışıyorlar. Çok güzel ama Biri gerçekten. tabak yapıyor, biri el işini yapıyor, biri Biri renk de veriyor. boyamasını yapıyor. Sonra Çok güzel. dördüncüsü satıyor. Dördüncüsü satıyor. İşler nasıl peki abi? İşler nasıl? Alıyorlar mı turistler? Ha Allah şükür. Türkiye'den gelen var mı? Türkiye'den de çok. Çok. Yok mu? Çok. Ha, çok var. Çok. ha. Alıyorlar mı peki abi? Alıyorlar. Alıyorlar. Ha. Türkiye'de çok suralarını çok seviyorlar. Ha, sureleri alıyorlar, Suralar ha. yazıyor, o yüzden. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Burada ağaçları az. Hı hı. Burada içinde camisi yok. Çünkü bu medresede namaz yapmak yasak, şirk. Biliyor musunuz neden? Neden? Arslan, kaplan resmi, ceylan resmi var. Ha, resim olduğu İslam için. dinimizde biliyorsunuz resim olsa göz olsa namaz yasak olacak. O yüzden burada camisi yok. Bu tek eğitim binası gibi çalışmış. Registan'ın hikayesi buydu dostlar. Aslında daha detaylı anlatılacak çok şey var. Daha fazla öğrenilecek çok şey var burası hakkında. Tarihi bir yerdeyiz, çok önemli bir yerdeyiz. Ama sizleri sıkmadan Dilnoza'dan da rica ettim böyle temel bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Amacım
heyecanınızı gıdıklamak. Ola ki yolunuz buraya düşerse Dilnoza'yı da tanıyorsunuz artık. Selamımı söyleyin. Ben Instagram adresini de açıklamalara bırakacağım zaten siz gördüğünüz videoda. Kendisinden rica edebilirsiniz. Ücreti mukabilinde kendisi size ne istiyorsanız burası hakkında tüm detaylarıyla bilgileri verir dostlar. Ben 5 sene önce geldiğimde rehber tutmamıştım. Kendim gezmiştim, kendim araştırmıştım, kendim anlatmıştım. Rehberle gezince daha iyi anlıyorsunuz. Her detayı daha iyi öğreniyorsunuz. Güzel bir yer. Gerçekten tarihi bir yer, güzel bir yer. Şimdi sevgili Uğur Kola'ya sormak istiyorum. Kardeşim, burada da karşılaştık. Ne tesadüf. Ne yapıyorsun abi? İyi abi. Gezdin senden burayı ne da. haber? Evet, çok güzel ya. Hatta senin rehberin daha önce beni de gezdiren Evet. arkadaşımızdı. Evet, Çok- senin sayende ben de kendisiyle tanıştım, Evet, çok gezdik. güzel oldu. Keyifli oldu. Burayı ben çok seviyorum ya. Burası ayrı bir güzel. Belki bu videoda bilmiyorum ya da bir sonraki videoda akşamlarında görür arkadaşlar. Evet, Registan'ın akşamlarını da göstermek istiyorum. Çok canlı, çok hareketli. Akşamlar ayrı bir güzel. 8'deymiş ışık gösterisi bu arada. Evet, gece 12'de kapanıyor dedi bana Evet, ama Dilnoza. 15 dakika sürüyormuş ışık gösterisi. Açık oluyormuş burası, girebiliyor musun ama ekstra bilet almanız gerekiyor. Güzel. Şimdi şöyle bir olay da var. Onu da hemen söylemek istiyorum aklıma gelmişken. Şimdi bu videoları izliyorlar. Biz böyle bir şeyler anlatıyoruz, gösteriyoruz. İnsanların böyle bir içi gıdıklanıyor. Ben de keşke gitsem, görsem. Getirelim. Evet. Yani tek başına gitmeye insanlar çekiliyor. Artık çekinmenize gerek yok. Yani inşallah bir aksilik olmazsa artık tur işine giriyorum. Ben de insanları, kitlemi, yani sizleri, arkadaşlarımızı bir ekipçe gezdirmeyi düşünüyorum ama tabii onun önceden planlamasını falan iyi yapmaya çalışıyorum. Öyle bodozlama girmiyorum bu işe. Yakın zamanda da Haziran ayında bir aksilik olmazsa, Haziran olacak herhalde, Sri Lanka'ya bir ekip gideceğiz. Sonra bu coğrafyalara da geleceğiz yavaş yavaş. Açılıyoruz yavaş yavaş tur işine, yani birlikte gezmeye açılıyoruz. Uğur'la gezebilirsiniz arkadaşlar. Kendisi zaten bu coğrafyalara hakim, gittiği her yere hakim. Aynı zamanda çok böyle neşeli, mizah yönü kuvvetli bir kişiliği var. Zaten severek takip ediyorsunuz. Kendisini tanısanız daha da çok seversiniz. Teşekkür ediyorum. Tur için sana yazsınlar o zaman abi. Evet, yani Uğur Kola Instagram hesabım, oradan yazarlar. Ben de belli olan turları zaten profilimde paylaşmış olurum o ara. Instagram adresini de Uğur'un takip şey edin. yaparız. YouTube'u da takip edin. Kendisiyle Evet, iletişime teşekkür geçin. ediyorum. Sağ ol. Ne demek abi, biz teşekkür ederiz. Can, öpeyim. Boynumdan öptü. Arkadaşlar ufak bir yemek arası veriyoruz. Güzel bir restoran bulduk. İsmi Semerkant Restoran. Gayet güzel tasarımları var. Bayağı da kalabalık yani. Belli burası çokça misafire ev sahipliği yapıyor gün içerisinde. Büyük de bir alan. Menüye bir göz attık. Ne yiyebiliriz, ne yiyemeyiz diye. Aslında Semerkant pilavı biliyorsunuz, Özbekistan'da her bölgede pilav, Özbek pilavı yapımı değişiyor. Semerkant pilavı yiyelim ve sizlere de gösterelim istemiştik ama akşam saatine doğru pilav kalmıyor. Öğleden sonra kolay kolay pilav bulamıyorsunuz burada. Madem pilav yemedik, biz de biraz farklı şeyler deneyelim istedik. Bozbaş çorbasına benzer bir çorba söyledim arkadaşlar. Tabii ki içerisinde olmazsa olmaz etimiz var. Şöyle çorbanın suyu var. Dereotlu kuyruk yağlı su. İçerisinde havuç var. Şöyle bir parça havuç var. Patates var ve başka bir şey yok gibi. Nohut var bir de. Bir de nohut görüyorum arkadaşlar. Bir de şöyle sizlere Semerkant ekmeğini göstereyim. Her bölgede pilav farklı olduğu gibi ekmekler vesaireler de farklı. Yemekler birazcık değişiyor yani, yöresel olarak değişiyor. Şöyle ekmeğin arkasını da göstereyim. Şöyle önünü de göstereyim. Biraz daha içi sıkı dolu dolu böyle. Mayası mı daha fazla denir? Hamuru mu daha fazla denir? Bilmiyorum. Daha hamur. Aha, mantımız da geldi. Mantı da söyledik. Özbekistan mantısı, hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Hinkali'ye benziyor. Gürcistan'daki Hinkali'ye benziyor. Kocaman mantı yani. Ortasında da yoğurtlu, dereotlu bir tane sos var. Mantı da etli bu arada. Böyle büyük et koyuyorlar. Her şey etli. Ya yemin ediyorum, etsiz hiçbir şey. Sebze yok burada. Yok yani. Sebzeyi yemekten saymıyorlar. Ben sebzeli bir yemek daha görmedim hiç. Dalga geçiyor bir abi. Bizim diyor peçetemiz de etli. Yiyoruz yaparken diyor. Ha doğru, biri öyle demişti. Beğenmedik, gelmeyin. Dur bence yolunu yapalım dur. Doğru söylüyor ama işin anası o. Beğenmedik dostlar. Ya tasarım, Yani konsept çok güzel ama yemekler yani nasıl o kadar puan bence almış? vasattı. Anası 4 almış, nokta anlamadım. kaçtı? 4.2 falan da herhalde. Değil mi? Ama Dostlar 1600 Aziz abi de bu falan. arada tanıyanlarınız vardır Azerbaycan videolarından. Abi sadece ölüler görür. Şu an onun yüzü. sen de beğenmedin değil mi abi? Sen de yemekleri? anlamadın değil mi, bu sadece ölüler görür? Kurtlar Vadisi. Bak, orada bir- Ben izlemedim ama Sinek biliyorum. gözlük, bunu Sen anladınız. kimsin lan falan diyor. Hala. Açsa yüzünü bir görelim diyor. Ha, ben onun şeylerini gördüm hep. Kısa videolarını Sadece öller gördüğüm görür. için biliyorum. Bence o çok yüksek benim puandı gece ya. aradığım Bilmiyoruz için. dostlar. Ya fiyatı performansına göre yüksek. Çok pahalı değil ama ya bu lezzete fiyat bence Evet ama bayağı Sokak yedik. lezzetleri daha güzel yani o kebaplar falan. Çünkü bayağı yedik, çok pahalı gelmedi şu an ha. Yo evet.
Değil mi? Kaç dolar oluyor? Kaç o- 600 bin geldi işte. Bayağı Yani yedik 500, ama hatta et 500 söyledik. dolar. İki farklı Evet, et 50 söyledik. dolar ya. Bir pirzola, bir normal böyle Çok. külbastik Mantı değişik bir şeydi. söyledik, Mantı mantı söyledik. söyledik. 2-3 çorba söyledik. 2 Ekmek kere var, içecek üç söyledik. tane. Ekmek söyledik. Ne kadar 50 yapıyor dolar. baksana bir kanka. 50 dolar. Abi biz 600 biraz bin işte. fazla verdik. Evet, bahşişlerle 590 filan. değil miydi? 520 bin falandı. Tamam 520 ya bindi. işte 55 50 dolar. dolar civarı öyle 45-50 dolar civarı para ödedik ama tasarım güzel, lezzet kötü. Umarım düzeltirler lezzeti. Aynen 43 Gezmeye dolar. devam edelim. Gezmeye Aynen. devam edelim. Dolaşalım. Kalabalık bayağı. Kalabalık evet. Ama hava da güzel Herhalde ya. şey olduğu için hem hava güzel hem şu an çocuklara da tatil ya. Ama yani şu an yaz Nevruz tatili bayramı değil. oldu ya. Nevruz bayram için tatil vermişler bir haftalık. Okulda Ha. her sene öyle yani. Anladım o yüzden. Bayramlar için. Nasıl geçti peki burada Nevruz? Vallahi çok güzeldi. Yani bize Nevruz bayramında genellikle geneliksel şeyler, yemekler yapılıyor. Sümelek, meşhur sümelek yapılıyor. Bizde çoğunluğuyla geneliksel kıyafetler giyiniyor. Mesela atlas, adras gibi böyle bir şeyler. Bildiğin kalbaklar giyiyorlar. Dışarıda herkes bayram yapıyor işte. Bir de yeşillik çok tüketiyoruz o zamanlarda. Yeşilliklerden mantı. Mantı yeşillik mi oluyor? Evet. Yani ıspanaklı mantı demek He istediğim. tamam. Ispanaklı mantı yapılıyor. Ispanaklı çuçuvara yapılıyor. Börekler Gözleme yapılıyor. yani çiçivara dediğin. Çuçuvara ya mantı bildiğimiz haşlanmış mantı. mantı var ya bir de buharda mantı var. Aa pardon iki tür mantı vardı Aynen. sizde doğru. Hepsini işte biz o zamanlarda ıspanaklı yapıyoruz. Yeşillikli. Et yemiyorsunuz o gün. O günler et yemiyoruz. O günün dışında acısını çıkarıyorsunuz aynen ama. aynen. O Çok et zamanlar yiyorsunuz biraz ya. otçu oluyoruz. Gerçekten. Ondan sonra herkes kutluyor birbirini. Nevruz yani Özbek dilinde yangileniş. Yenilenme gibi, baharın gelişi. Evet, yenilenme gibi Evet. bir şey, evet. Baharın gelişini Aynen. kutluyoruz aslında. Aynen, evet. Arkadaşlar sizleri Zarina ile tanıştırmak istiyorum. Videolarımı izliyormuş. Biz Instagram üzerinden konuştuk, tanıştık. Sağ olsun vakti vardı. İştirak etti, geldi yanıma beraber geziyoruz. Şimdi Bibi Hanım Camii'nin önündeyiz değil mi? Evet. Biz şu an ben bu videoda birazcık böyle tarih anlatıyorum. Tarihi Evet. yerleri gösteriyorum. Çünkü Semerkant eşittir tarih. Evet. Dilimiz Gerçekten. döndüğünce burada da bir şeyler anlatacağız. Bu kadınların giydiği bak renkli renkli kıyafetler var. İşte Hepsi bunları aynı. dedim. İşte bunlardan giyiyorlar. Ha Nevruz'da onlardan Nevruz'da giyiyorlar. da aynısı. Yani o tarz bir şeyler giymeye çalışıyorlar. Benzer. Evet. Sen de giydin mi? Vallahi ben giyemedim çünkü burada değildim. Ha, burada Nevruz'da. değildin. Evet. Ama çok güzelmiş ya. Evet böyle kıyafetler giyiyoruz işte. Burada benim gördüğüm kadarıyla hala böyle gelenekler korunmuş. Korunuyor, İnsanlar, evet. kadınlar da Aha. erkekler de o gelenekleri devam ettirmeye çalışıyor. Gençler de devam ettirmeye Evet çalışıyor. yapmaya çalışıyor. Okullarda falan öğretiyorlar. Yani kaybolması için çaba gösteriyorlar öğretmenler de. Kaybolmaması için. Tabii, kaybolmaması için işte. Burası Bibi Hanım Bibi Camii. Hanım Camii. Evet şöyle içeri doğru girelim. Çok büyük ya. Gerçekten o kadar büyük ki. Bunları nasıl yapmışlar o zaman? Yani insan şaşırmıyor değil. Arkadaşlar bakın. Mavinin farklı tonları özellikle turkuazı burada medreselerde döneminde çok kullanmışlar. İşlemelere, çinilere zaten hepiniz videoları izlediyseniz Özbekistan videolarını aşinasınızdır. Birçok yerde aslında hem o dönemin mimarisi hem de Özbekistan'da Özbekistan'da daha çok bu tarz mimaride Evet. eserler inşa Aynen. edilmiş. Aslında İslami mimarinin farklı bir türü diyebiliriz. İran'da, İsfahan'da da bu tarz Evet mimari var. Benzerlik var. Neden desen şu mesela kapıya baksana. Evet. Burada İstanbul'da mesela sizin oralarda camilerde de aynı desenli şeyler var böyle. Cami kapıları öyle oluyor ben bildiğim kadarıyla çok izledim gördüm. Sen Benziyormuş. İstanbul'a da sık sık gidiyorsun. İstanbul işte o gittiğim cami her tarafta camiye çok girerim ben. Seviyor musun İstanbul'u? Çok seviyorum. İstanbul'u seviyorum. İstanbul'u seviyorsun. Evet. Veya Türkiye'yi seviyorum diyelim. Pardon abla, buyur. Buyur abla sen geç. Rahmat sağ ol ablam. Bibi Hanım Camii'nin avlusundayız. İçeri giriş ücreti 75.000 som. Şöyle sizlere camiyi göstereyim. Bayağı görkemli, büyük bir cami. Döneminin en büyük camilerinden bir tanesi. Timur buranın yapılmasını emrediyor. Bibi Hanım Timur'un eşi dostlar. Onun adına yaptırılmış bir cami. Şu mesajı vermiş Timur. Ben sadece bir komutan, bir fatih değilim. Aynı zamanda medeniyetin kurucusuyum. O yüzden benim bulunduğum yerlerde, hükmettiğim yerde böyle en görkemli yapılar olacak. Bunun mesajını vermeye çalışmış. Hemen burada da gördüğümüz bu camın içerisinde bir tane Kur'an-ı Kerim var. Şu an birazcık parlıyor, kusura bakmayın. Az da olsa görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Büyük bir Kur'an-ı Kerim var. Şöyle biraz yükseğe çıkacağım sizlere göstermek için.
Bu kaçıncı yüzyıldan kalmış onu bilmiyorum. Yani bir not göremedim. Güzel bir yer burası. Zaten Registan'a da oldukça yakın. Özbek arkadaşlara bir şey sormak istiyorum. Özellikle tarih konusunda bilgili olan. Burayı yapan mimar Bibi Hanım'a aşık olmuş. Öyle bir hikaye var. Birçok yerde bu hikayeyi okudum ama tabii bir rivayet olarak geçiyor. Timur bu olayı öğreniyor, mimar kaçmaya çalışıyor, idam ettiriyor filan gibisinden bir hikaye okudum. Sen duydun mu mesela bu hikayeyi? Timur'un Vallahi tam eşine olarak- Bibi Hanım'a aşık olduğu mimarın, Timur'un bu olayı öğrendiği mimarı idam ettirdiği. Böyle bir hikaye. Yani bilmiyorum, rivayet olarak geçiyor aslında ama hani siz burada duydunuz mu böyle bir hikaye? Valla ben burada tam olarak böyle bir hikaye duymuş değilim. Ama onun sevimli karısı için yaptırdığı bir mescid diyorlar bizde, yani medrese diyorlar. Çok güzel bir Öyle. kadınmış Bibi Hanım. Evet evet, çok Ve sevdiği. kudretli onun- bir kadınmış yani. Evet. Güç sahibi bir kadınmış. Hatta ona Saray Mülk Hanım diye hitap ediyorlarmış. Saray Mülk Hanım. Saray Mülk Hanım diye işte. Böyle bir şeysini biliyorum o kadar. Ablanın kıyafeti, bunun özel bir adı var mı? Bak kırmızılı bir şey giymiş ya abla. Evet, ona şey diyorlar. Biraz farklı bir kumaşı, parlak bir kumaşı var. Aynen. Pambak diyorlar, billur diyorlar. İşte böyle adları var hepsinin. Çok giyiyorlar burada. Genelde Hatta böyle yani- evli kadınlar mı giyiyor yoksa bekar genç kızlar da o Yok, tarz? genç kızlar şu an giymiyorlar ama evli kadınlar giyiyorlar. Gelinler, yeni gelinler giyiyorlar genelde. Anladım. Bayağı süslü falan Evet, giyiyorlar. bak bu ablada da siyahı var hatta. Sıcak Aynen. tutmuyor değil mi o Merhabalar. kıyafet? Aslında Merhaba, çok nasılsınız, sıcak. iyi misiniz? Sağ olun. Aslında Hoş buldum, çok sağ olun. çok sıcak ya. Rahat ediyorlar demek ki. Yani demek ki Giyiyorlar. yoksa şeyden mi, hani sıcak ama hani kültürümüz bu. O yüzden Kültürümüz kültürden de bu, de evet. Kültürümüz vazgeçmiyor. de bu. Evet. Çoğu insan da mesela öyle yürümemizi, yani erkekler de zaten istiyor böyle giyinmelerini. Ha, buradaki erkekler şey biraz İstiyorlar, evet. ne, gelenekselci. Tabii. Çok. Yani böyle giyinmeler hoşuna gidiyorlar. Mesela bir kadın nasıl olsun ister buradaki erkek? Biraz kapalı istiyorlar. Yani çok değil ama bu kıyafetlerde yani çok rahat olurlar erkekler de Anladım. Ha, giydikleri şöyle zaman. ablaların kıyafetleri Evet. gibi. Üzerinde böyle farklı farklı desenler oluyor. Bir Evet. de böyle aynı renk terlik giyiyorlar. Değil mi? Genelde öyle. Aynı renk terlik Evet. giyiyorlar. Peki kadınlar erkeklerin nasıl olmasını istiyor Özbekistan'da? Yani bence dürüst olmasını isterler, ne bileyim. Yok. Hangi o zaten, açıdan? o Hangi zaten açıdan? canım, hani geleneksel kıyafetlerimi görmek Ha, ister. ha, ha. Biraz daha böyle hani şey, ne denir? Spor tarzı falan mı? Ne Yani ya da hani bakış açısı olarak daha böyle açık fikirli bir erkekten mi hoşlanır ya da gelenekselci bir erkekten mi hoşlanır? Kültürünü unutmayan, tutan bir erkekten mi hoşlanır? Zaten dürüst, herkes dürüst olmalı ya. Tabii ki de. Öyle değil mi? Ama yani olmayan da var. Yani Tabii ki de. insanların çoğu falan diyormuşuz, linç yiyormuşuz burada. Şöyle diyeyim. Erkeklerin kadınlar nasıl olmasını ister? Yani tabii ki de, yani bizde de erkekler geleneksel kıyafetler de giyiyorlar. Mesela çapanlar giyiyorlar arada. Şu şeylerden, takıyalardan takıyorlar. Ama herkes de bunu beğeniyor mu bilmiyorum artık. Onun hakkında bir fikrim yok. Hani beni Herkes- çalıştırmasın, evine baksın. Hani kadının çalışması, bazı toplumlarda kadın çalışmasını isterler ya. Evet, Hani kadın evde otursun, çocuk baksın, doğru. erkek çalışsın, evine baksın Aynen. mantığı vardır. Burada Evet, öyle mi? burada var. Burada Burada var mı? Çok var burada. Karılarını çalıştırmak istemiyorlar. Evde otursunlar, çocuklar ilgilensinler falan istiyorlar. Ama yani bazı insanlar da öyle değil. Birbiriyle anlaşırsa yani her şey yapabilir. Yani baskınlı değil. Demek istediğim. Kadınlar çok çalışkan ama burada bak, Evet. her yerde bayağı böyle arı gibi pazarlarda, Doğru, market, her doğru. yerler çalışıyorlar vallahi. Emeklerine Kadınlar- sağlık. Evet. Zaten birlikte çalışarak olur her şey ya. Bence de öyle mantıklı olur ama çoğunlukla yani Özbek erkekleri karılarının çalışmasını hiç istemezler. Evde otursunlar isterler. Dışarıda fazla gezmelerini de istemiyorlar. Ama şu an o kadar değil. Eskiden çok vardı. Şu an Biraz daha açık fikirli. Evet, biraz daha açık fikirli oldular. Biraz daha geliştiler yani. Nereye geldik biz şimdi? Şimdi biz Özbekistan'ın 1. Cumhurbaşkanı İslam Karimov'un kabrini ziyaret etmeye geldik. Arkadaşlar kabri burada. Özbekistan'ın 1. Cumhurbaşkanı. Ne zaman vefat etmişti? 1991 senesinden 2016 senesine kadar Özbekistan'ı yönetmiş. 2016'da Evet. vefat mı ediyor? Evet, 2016 2 Eylül'de vefat ediyor. Çok sevdiğimiz Cumhurbaşkanımız işte. Hazreti Hızır Camii de hemen burası. 8. yüzyılda ilk defa burada bunu yapıyorlarmış. Bu camiyi. Evet.
Hızır Aleyhisselam da burada gelip de namaz kılmış. Onun için Onun burada, adına. Evet, onun adına kalmış böyle. 8. yüzyıldan beri ayakta. Evet. Sağ ol abi, teşekkürler. Rahmat. İçeriye giremiyoruz dostlar, içeriği gösteremeyeceğim. Rica ettiler. Ama şöyle avluyu göstereyim sizlere. Tarihi bir cami. Buranın manzarası da oldukça gayet güzel. Yani şehir ayaklarınızın altında buradan. Yine Bibi Hanım Camii'yi de buradan net bir şekilde görebiliyorsunuz. Teyzelerin bileti var mı? Bir minut. Ha, girmeyecekler, tamam. Onlara da bilet alayım diyecektim. Ben Uzbekmen, turist bakışı. Etiler kal. Bayağı bir kalabalık var. Dostlar, şimdi Semerkant'ın bir başka tarihi dokusunu ziyaret edeceğiz. Oldukça turistik bir yere geldik. Şah-ı Zinde buranın ismi. 80 bin son buranın giriş ücreti. Şu basamaklardan yukarı çıkıyoruz. Daha sonrasında gezmeye başlıyoruz ama bayağı bir kalabalık var. Böyle bir söylenti var bizde işte. Bu merdivenler çıkarken ve inerken aynı çıkmıyorlar. Ama dersiniz ki yani aynı çıkarsa sayılar. Demek ki bir dilek tutma şansınız olabilir. Yani buna inanıyorlar çoğu insanlar. Şu an 6. merdivendeyiz. Ben sayacağım aynı. İnerken de aynı olursa Evet, aynı olursa dileğin işte kabul dileğin oluyor. kabul oluyor diyorlar. Fazla inanan da var, inanmayan da var. Ama gördüğünüz gibi herkes sayarak çıkıyor buraya. Evet bak, sayıyor. Abla da Herkes sayıyor. sayıyor. Ama ben saymadım gerçekten. Ablanın kafasını karıştırmayalım da bak, sayarak iniyorlar. Gerçekten herkes sayıyor. Çünkü şeyden dolayı burası büyük ya biraz. Bazı insanlar 2 kere basıyor buraya, orada Doğru. karıştırıyorlar. Ama teker teker basan, bak sağdaki abla da sayıyor. Herkes sayıyor. Burası çok güzel bir alan. Nekropol aslında burası. Belli mescitler var içeride, mezar, yani türbeler var, mezar yerleri var. Ama yani şurayı görünce anlayacaksınız dostlar, gerçekten çok farklı bir yapı burası. Yani Semerkant içerisindeki en özel yerlerden bir tanesi. Şöyle göstereyim bak. İşlemelere dikkatlice bakın. Şu işlemeler bütün bu mescitlerde, medreselerde oldukça fazla. Desenler de birbirine benziyor. Yani yol boyunca bunlar sağlı sollu olunca güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Tabii buranın hikayesi de farklı, ondan da bahsedeceğim biraz. Dostlar, şu an bulunduğumuz yer Efrasyab Tepesi, yani antik Semerkant'ın merkezinde bulunuyoruz biz. Alper Tunga'nın şehri olarak biliniyor burası. Burayla ilgili çok fazla rivayet var ama asıl buranın hikayesi Hz. Muhammed'in kuzeni olan Kusam İbn Abbas hakkında. Yani onun hikayesi burada meşhur. Kusam İbn Abbas İslam'ı yaymak için Horasan'ın kuzey bölgesine gönderiliyor ama küçük bir orduyla gönderiliyor. Tek başına gönderilmiyor. Burada inançsızlara karşı mücadele veriyor ve bir gün bir baskın yiyorlar. Onun hikayesini de şimdi anlatacağım. Ve o baskında öldürülüyor kendisi. Şimdi tarihçiler Biliyor musun ne diyorlar? ne diyorlar? Şehit diyorlar işte. O ölmüş zaten. Ama insanlar onu şehit görmüşler. Anlıyor Evet, musun? O yüzden- zaten şehidin aslında buranın girişinde de yazıyor. Evet. Yani siz onlara şehit demeyin, onlar Allah'ın huzurunda yaşayan aynen. kişilerdir olarak buranın girişinde de yazıyor. Onlar hep yani diridirler yani. Evet, Öyle onlar bir hep anlamda. diridirler gibi Evet. bir anlamı var. Şimdi gafil avlanıyorlar arkadaşlar burada. Hikaye o şekilde. Düşman geliyor bir cuma namazı sırasında, gafil avlıyor buradaki orduyu ve Kusam İbn Abbas da o mücadele sırasında bir hikayeye göre yaralanıyor. Bir hikayeye göre kafası kesiliyor. Ama kafası kesildikten sonra hayatta kalıyor. Yani ölmüyor. Tabii oradaki işte düşmanlar şaşırıyorlar vesaire. Hikaye odur ki Kusam İbn Abbas kafasını da alıp yerin altına kaçıyor ve bir daha hiç geri gelmiyor. Söylentiye göre yerin altında yaşamaya devam ediyormuş. Bir diğer hikayede Hazreti Hızır'ın dilim dönmedi. Onu o ortamdan tutup çekip yerin altına aldı ve artık yine yerin altında yaşamına devam ettiği. O yüzden buraya Şah-ı Zinde demişler. Farsça bir kelime. Yani yaşayan kral anlamında. Kusam İbn Abbas'tan geliyor ismi. Şah-ı Zinde ismi yaşayan kral demekmiş. Buradaki belli başlı notları okursanız, bilgilendirici notları okursanız bu şekilde açıklıyor. Yani bu bir rivayet aslında. Kendisinin ölmediği, yer altında yaşadığı söyleniyor ama içeride bir kabir yapmışlar. İnsanlar gelip orada dua ediyorlar arkadaşlar. Orada bir sürü kişi de görüyorsunuz. Hem turistler gelip fotoğraf çekiyorlar, hikayesini dinliyorlar. Bir yandan da işte Müslümanlar gelip ziyaret ediyor, dua okuyor. Hz. Muhammed'in kendisi kuzeni. Böyle bir önemli bir tarihte yeri var ve Horasan bölgesine İslamiyet'i yaymak için gönderilen bir kişi aslında. Önemli bir kişi o tarihte. Tabii sizler bu videoyu izleyenlerin arasında mutlaka bu tarihi en azından benden daha iyi bilenler vardır. Detaylı bilgi
vermek isteyen olursa yorumlarda çok sevinirim. Ben böyle biraz daha temel anlatmak istedim. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Hatta şöyle bir söylentiler de var. Peygamber Efendimiz diyormuş ki yani beni görmek isterseniz Hüseyin İbn Abbas'ı ziyaret edebilirsiniz diye bir söylenti varmış yani. Akşam olunca buranın keyfi bir başka oluyor. Kalabalığı görüyorsunuz. Yani gündüz de bir kalabalık var. Ama ve lakin akşam olunca insanlar buraya geliyorlar. Benim bildiğim akşam 8'de Registan'da bir 15 dakikalık böyle ışıklı gösteri oluyor. 8'de başlıyor, 8'i çeyrek geçe bitiyor. Ama bugün bizim şansımıza 8'i çeyrek geçe başladı, buçukta bitti. Turistler de, Semerkantlılar da geliyorlar. Burada Registan'ın keyfini çıkarıyorlar akşam. Videomuzun sonunu da burada yapalım istedim arkadaşlar. Yani Semerkant'ın gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel. Birazcık böyle tarihi dokusu yüksek bir video olmuş olabilir. Ama buraya gerekiyor ya. Tarihi yaşayan bir şehir burası. Ve aynı zamanda tarihin içerisine gömülebileceğiniz, tarihi hissedebileceğiniz bir şehir. Yani şu arkamdaki yapının bugüne kadar ayakta kalması mucize ya. Gerçekten kim yaptıysa eline sağlık, kim ayakta tuttuysa eline sağlık. Umarım bir gün sizler de gelip görebilirsiniz. Buraya bizzat tanıklık edebilirsiniz dostlar. Ay, ay. Videomuz bitti. Bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. En çok hangi yeri sevdiniz onu da yazarsanız çok sevinirim. Ve videoyu sonuna kadar izlediyseniz eğer, sonuna kadar izleyenler ne yazsınlar? Ne yazsınlar? Registan yazsınlar yorumlara. Sonuna kadar izlediyseniz yorumlara Registan yazarsanız çok sevinirim. Bakalım kimler sonuna kadar beni izliyormuş. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.